Uzay aslında boş ve hareketsiz bir sahne değil de dev bir akışkan gibi davranıyor. Bu tuhaf fikir ışık hızını aşan warp yolculuğundan tutun da evrenin karanlık sırlarına kadar pek çok konuya ışık tutabilir. Eğer uzayın derinliklerinde gerçekten bir kuantum köpüğü varsa belki de karanlık madde diye gizemini koruyan şey aslında maddenin kendisi değil, uzayın bizzat hareketinin bir yan etkisidir. Dahası uzay akışlarını kullanarak egzotik maddelere ihtiyaç duymadan bir warp sürüşü gerçekleştirebileceğimiz düşünülebilir. Bu konu evreni, zamanı ve gerçeği anlama şeklimizi kökten değiştirebilecek kadar önemli. Öyleyse gelin uzayın arkasındaki köpüklü yapıya göz atalım. Fizikçilerin kuantum köpüğü dediği kavram uzayın en temel yapı taşlarına dair radikal bir modeldir. Bu modele göre uzay sayısız minik köpük baloncukları veya Gebit denilen bilgi parçacıklarından oluşan, kendi kendini organize eden dev bir ağ gibidir. Bu ağın yapısı fraktal, yani ne kadar yakından bakarsanız benzer desenler görüyorsun ve ölçekten bağımsız bir karmaşıklığa sahip. Bu köpüksü dokunun karmaşık bağlantıları belirli bir düzen oluşturarak kendini klasik 3 boyutlu uzay şeklinde gösterebiliyor. Başka bir deyişle uzayın altında yatan gizli bir 3 boyutlu bilgi ağı var ve biz farkında olmadan onun içinde yaşıyoruz. Zamanla bu kuantum köpüğü klasikleşerek daha pürüzsüz bir form alıyor ve büyük ölçeklerde bir akış alanı gibi davranmaya başlıyor. Yani uzayın kendisi tıpkı bir sıvı gibi farklı yerlerde farklı hızlarda akıyor olabilir. İşte bu noktada inanılmaz bir sonuç ortaya çıkıyor. Uzaydaki bu akışın zamana veya konuma göre değişmesi. Yani hızının farklılaşması, bizim yerçekimi dediğimiz etkiyi yaratıyor. Kütleler bu modele göre uzayı büken şeyler değil, aksine kütle uzay köpüğü içinde bir akış girdabı oluşturuyor. Ve uzay akışı o kütleye doğru hızlanarak akıyor. Biz de uzay akışının içine doğru sürükleniyoruz. Bu deneyimde sanki kütle bizi çekiyormuş gibi hissettiriyor. Aslında dünyanın bizi çekmesi yerine uzay akışı bizi dünyaya doğru itiyor da diyebiliriz. Bu fikir Newton'un görünmez çekim kuvvetine ve Einstein'in bükülmüş uzay zamanına alternatif. Yeni ve akıllara durgunluk veren bir bakış açısı sunuyor. Bu yeni modelde yerçekimi uzayın akış hızındaki değişimlerin bir sonucudur. Teknik olarak konuşursak, uzayın hız alanının zamana göre değişimi, yani ivmesi ve konuma göre değişimi, hız gradiyentleri yerçekimini oluşturuyor. Eğer uzay her yerde tamamen durağan ve homojen aksaydı, yerçekim diye bir şey olmazdı. Fakat kütlelerin varlığıyla uzay akışı içine doğru hızlanıyor ve akış alanında bir ivmelenme ortaya çıkıyor. Bu da cisimleri o yöne doğru çekiyor. Dahası bu yaklaşım eski teorilerin özel durumlarını da içeriyor. Örneğin uzay akış denklemlerini kullanarak hareketsiz, küresel bir kütle için çözüm yaptığınızda Newton'un ünlü ters kare yasasını birebir elde ediyorsunuz. Elbette yeni model Newton'da olmayan bir detay getiriyor. Uzayın kendi kendine etkileşiminden kaynaklanan ekstra bir terim. Denklemlere eklendiğinde çok ilginç bir sonuç ortaya çıkartıyor. Bu terimin katsayısı doğadaki ince yapı sabiti dediğimiz alfa 1/137 değerine çok yakın çıkmış. İnce yapı sabiti elektronların atomlarda nasıl davrandığından tutun, elektromanyetik kuvvetin şiddetine kadar pek çok şeyi belirleyen kuantum dünyasından aşina olduğumuz temel bir sabit. Peki bu sabitin yerçekimiyle ne işi olabilir? Görünüşe göre uzayın kendisiyle etkileşimin gücünü belirleyen bir sayı olarak karşımıza çıkıyor. Bu ekstra terim uzayın akış denklemlerinde adeta bir ek madde yoğunluğu gibi davranıyor. Yani uzay akışı hızlandığında veya kıvrıldığında kendi içinde efektif bir kütle çekim kaynağı meydana getiriyor diyebiliriz. İşte bu etki galaksilerin etrafında gözlenen ve normalde karanlık madde ile açıklanmaya çalışılan fazladan çekim etkisini açıklayabiliyor. Karanlık madde yıllardır astronomların çözemediği bir bilmecedir. Galaksilerin kenarlarındaki yıldızlar görünür madde miktarına göre fazla hızlı dönerler. Sanki görünmez bir madde onları ekstra çekiyormuş gibi. Yeni modele göre bu görünmez çekimin sebebi galaksi ölçeğinde uzay akışının kendi iç dinamikleri olabilir. Ekstra bir maddeye gerek kalmadan. Uzayın akış denklemleri bu karanlık madde etkisini doğuruyor. Kısacası evrende belki de hayalet gibi dolaşan gizemli maddeler değil, uzayın bizzat kendi köpüklü yapısının getirdiği ilave çekim etkileri var. Işık hızını aşmak deyince akla hemen bilim kurgu geliyor. Star Trek'teki gibi bir warp sürüşü gerçekleştirmek mümkün mü? 1994 yılında fizikçi Miguel Alcubierre tam da bunu genel görelilik çerçevesinde öneren bir çözüm yayınladı. Alcubierre'in fikrinde uzay zaman geminin önünde büzülüp arkasında genişleyerek bir baloncuk meydana getiriyor. Bu baloncuğun içinde kalan gemi uzayla birlikte taşınarak dışarıdan bakıldığında ışık hızından hızlı gidiyor. Teoride bu Einstein'ın hız limitini atlatmanın bir yoluydu. Zira gemi yerel olarak uzayda duruyor ama uzayın kendisi hareket ediyor.
Ne var ki bu fikir kağıt üstünde muhteşem olsa da önünde büyük bir engel belirdi. Egzotik madde gereksinimi. Genel görelilik denklemleri böyle bir warp baloncuğunu kararlı tutmak için negatif enerji yoğunluklu tuhaf bir madde formuna ihtiyaç duyduğunu gösterdi. Yani baloncuğun sınır bölgelerinde normal maddeyle sağlanamayacak, yer çekimini iten negatif kütleli bir şeyler olmalıydı. Bu egzotik madde henüz laboratuvarda gözlemlenmemiş, varlığı belirsiz bir kavram. Kısacası warp hayalini gerçek yapmaktan bizi alıkoyan büyük bir sorun. Peki kuantum köpüğü modeli bu konuda ne diyor? Reginald Cahill gibi fizikçiler uzayın kendi kendine etkileşimi dinamiklerinin bu egzotik madde ihtiyacını ortadan kaldırabileceğini öne sürüyor. Yeni modelde uzayın kendisi uygun koşullarda sanki negatif kütle etkisi gösteren bölgeler oluşturabiliyor. Alfa sabitli terim, uzay akışının karmaşıklaştığı yerlerde etkin bir negatif enerji yoğunluğu meydana getiriyor. Yani warp baloncuğunun sınırında ihtiyaç duyulan o ittirici etki, egzotik bir madde yerine uzay köpüğünün fraktal dinamiğinden kaynaklanabilir. Bu warp motoru kavramını klasik genel göreliliğe göre daha mümkün kılıyor. Evrenin izin vermediği bir fizik kuralını çiğnemiyoruz. Sadece evrenin daha derinliklerindeki kurallarını kullanarak sistemin açığını bulmaya çalışıyoruz diyebiliriz. Tabii bu henüz teorik bir fikir. Ancak en azından egzotik madde olmadan warp olmaz duvarını biraz olsun çatlatıyor. Belki bir gün uzayın bu içsel özelliklerini kullanarak yıldızlar arası yolculuğu gerçekten başarabiliriz. Warp baloncukları konusunda çözmemiz gereken tek problem negatif madde değil. Alcubierre'in çözümünü daha yakından incelediğimizde bir başka zorluk ortaya çıkıyor. Vortisite yani girdap oluşumu. Baloncuğun uzay içinde hareket ettiğini düşünelim. Tıpkı su içinde yüzen bir teknenin kenarlarında girdaplar oluşması gibi hareket eden bir uzay baloncuğunun sınırlarında da bir dönme meydana geliyor. Ancak genel görelilik denklemleri altında boş uzayda böyle bir kendi kendine dönen akış mümkün değil. Genel göreliliğin klasik çözümlerinde uzay boşluğunda vortisite olabilmesi için orada bir madde veya enerji akışı olması gerekiyor. Yani Einstein'in teorisi warp baloncuğunun kenarlarında oluşan uzay fırtınasını açıklamakta yetersiz kalıyor. Cahill'in modelinde ise durum farklı. Uzay bir akışkan gibi davranabildiği için vortisite de bu akışkanın doğal bir özelliği olarak ortaya çıkabiliyor. Baloncuğun etrafında oluşan girdabı yaratan şey uzayın kendisinin hareketi. Dahası modelin denklemleri gösteriyor ki vortisite oluşan bölgelerde uzayın kendi kendine etkileşim terimi negatif bir etkin kütle yoğunluğu üretiyor. Bu da tam olarak egzotik madde ihtiyacını karşılayabilecek türden bir etki. Yani uzay köpüğü kendi girdaplarını negatif kütle etkileriyle dengelemeye çalışıyor olabilir. Fakat kağıt üzerinde bu umut verici işaretlere rağmen warp baloncuğunu sürdürmek pratikte hala çok zor. Yapılan simülasyonlar belli bir profil fonksiyonuyla Alcubierre'in seçtiği tan-h şeklindeki baloncuk profili oluşturulan warp baloncuğunun zamanla kararsız hale geldiğini gösteriyor. Baloncuğun ön tarafında şok dalgaları oluşup baloncuğun içine doğru yayılıyor ve sonunda yapıyı bozuyor. Adeta süpersonik hızla giden bir uçağın ses duvarını aşarken yaşadığı sarsıntıya benzetebiliriz. Warp baloncuğu uzayda hızla ilerlerken kendi önünde bir kozmik sonik patlama meydana getiriyor. Ve bu patlama baloncuğu içeriden parçalamaya başlıyor. Sonuç olarak baloncuk bir süre sonra bütünlüğünü yitirip dağılıyor. Geriye sadece dışarıya doğru yayılan dalgalanmalar kalıyor. Bu problem bize şunu söylüyor. Mevcut basit warp balon tasarımları kararlı değil. Daha iyi bir tasarım bulmamız gerekiyor. Baloncuğun hız dağılımını veya şeklini farklı ayarlayarak uzay akışının denklemlerine tam uyan, yeni dinamik denklem sağlayan bir çözüm bulabilir miyiz? Teorik olarak mümkün. Ama bu çok karmaşık. Yeni uzay akış denklemleri oldukça doğrusal olmayan bir yapıda. Bu yüzden kağıt kalem ile mükemmel warp balon çözümünü bulmak şimdilik imkansıza yakın. Muhtemel yol süper bilgisayarlar kullanarak sayısal analiz yapmak. İlk bakışta kararsız olan baloncuğu bilgisayar ortamında adım adım evrimleştirip belki de kendini düzenleyerek kararlı bir forma geçip geçemeyeceğini görmek. Bilim insanları böyle bir sayısal deneyi öneriyor. Eğer başarılı olursa warp baloncuğunun kararlı bir formu olabileceğine dair güçlü bir kanıt elde edeceğiz. Peki diyelim ki bir şekilde kararlı bir warp balonu formu bulduk. Bu sadece kuramsal bir merak mı yoksa evrende bir karşılığı olabilir mi? İlginç bir şekilde Cahill bu baloncukların doğada kendiliğinden de oluşabileceğini öne sürüyor. Mesela bir kara deliğin uzay ufkundan bilgi veya madde kaçışını açıklamak için böyle doğal warp baloncukları işe yarayabilir. Belki de evren biz farkında olmadan kendi warp kabarcıklarını bir yerlerde meydana getirip yok ediyordur. Örneğin Dr. Hal Puthoff gibi araştırmacılar kuantum vakumunu uzayın temel halini kullanarak bir tahrik sistemi geliştirmeyi önerdiler. Bu fikirler şimdilik teorik sınanması çok zor. Ancak imkansız değiller.
Şu ana dek anlattıklarımız Einstein'ın genel görelilik teorisine oldukça aykırı görünebilir. Sonuçta genel görelilik yer çekimini uzay zamanın eğriliğiyle açıklıyor ve şimdiye kadar Güneş'in etrafındaki gezegenlerin hareketinden ışığın kütle tarafından bükülmesine kadar sayısız testten geçti. Bu yeni uzay akışı fikri sanki Einstein'ın geometrik evrenini kenara atıp yerine eski tarz bir eter fikri getiriyor gibi. Acaba öyle mi? Aslında durum daha incelikli. Cahill ve benzeri araştırmacılar diyor ki genel göreliliğin bugüne kadar başarılı olduğu tüm alanlar uygun bir uzay akışı modeliyle de açıklanabiliyor. Yani Einstein'ın denklemlerinin sağladığı sonuçlar belki de gerçekte uzayın akışkan davranışının farklı bir matematiksel ifadesinden ibaretti. Örneğin Schwarzschild metriğini ele alalım. Bu tek bir büyük kütle mesela Güneş etrafındaki uzay zamanı çözümüdür. Klasik olarak bu çözüm Güneş'in etrafındaki uzayın eğildiğini ve zamanın yavaşladığını söyler. Ama koordinatları akış perspektifine göre dönüştürüldüğünde Schwarzschild çözümünün aslında Güneş'e doğru akan bir uzay hızı alanı olarak ifade edilebileceği ortaya çıkıyor. Bu 1920'lerde keşfedilen Payne-Lev-Goldstrand koordinatlarında açıkça görülür. Sanki Güneş çevresinde uzay Newton'un hidroliği gibi içe doğru akan bir nehir. Bu akış hızı tam da Newton'un ters kare formülüne karşılık geliyor. Böyle bakınca gezegenlerin Güneş etrafındaki yörüngeleri bükülmüş uzayda serbestçe dolanmaktan ziyade uzay akıntısında sürüklenen yapraklar gibi oluyor. Işık bile Güneş'in yanından geçerken yolunu değiştiriyor. Çünkü uzay nehri onu sürüklüyor. Işığın bükülmesi bu modelde suyun akışına kapılan bir kayığın rotasını değiştirmesi misali açıklanıyor. Bu bakış açısıyla Einstein'ın denklemindeki metrik aslında bir akış hız alanı gizlice temsil ediyor olabilir. Einstein'ın sağ denklemlerinin vakum için olan kısmının bu hız alanı formunda tam olarak Newton akış denklemini verdiği gösteriliyor. Yani genel göreliğin ünlü sonuçlarından çoğu uzay zamanının bükülmesi yerine uzayın akması olarak yeniden yorumlanabiliyor. Üstelik bu yorum sadece kütle çekimi açıklamakla kalmıyor. Aynı zamanda genel göreliğin diğer fenomenlerini de birleştirici bir gözle görmeyi sağlıyor. Örneğin uzay akışkanının denklemleri içinde vortisite terimi ve özel görelilik etkileri doğal olarak ayrışıyor. Şekilde görülen hareket denklemi incelendiğinde ilk terim Euler akış ivmesini, ikinci terim vortisitenin getirdiği ek ivmeyi Helmholtz ivmesi olarak da adlandırılır. Son terim ise görelilikten kaynaklanan jeodezik sapmaları gösteriyor. Bu da gezegen yörüngelerindeki perihelyon kayması gibi ince relativistik düzeltmelerin akış modelinde de ortaya çıktığını göstermektedir. Hatta GPS uydularının çalışması için yaptığımız zaman düzeltmeleri bile bu akış modeli tarafından açıklanabiliyor. Uydunun hareketinden kaynaklanan özel görelilik zamanı yavaşlaması ve dünyanın yerçekiminden kaynaklanan genel görelilik kırmızıya kayma etkisi uzay akış teorisinde tek bir bileşik sebebe dayanıyor. Uzay akışının hızı ve potansiyeli. Yani bu yeni formalizm genel göreliliğin tüm pratik testlerini geçebilecek potansiyele sahip görünüyor. Burada önemli bir ayrım var. Biz aslında genel göreliliğin matematiğini atmıyoruz. Sadece onun altında yatan fiziksel yorumu değiştiriyoruz. Uzay zamanı bükülmesi mi yoksa uzayın akması mı? Hangisi gerçek? Belki de her ikisi de aynı şeyin farklı dilleri. Neo-Lorentzian diye adlandırılan bu yaklaşımda eski eter fikri modernize edilmiş biçimde geri dönüyor. Ama bu sefer katı, mutlak bir eter değil, yerine sürekli değişen, kendini oluşturan bir kuantum ağı var. Evrenin bu derinliklerine dair düşünceleriniz varsa yorumlarda paylaşın. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.